senin hayatının gayelerinin icmali 9 emirdir. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle, rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde ittihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla, Esma-i Kutsiye-i İlahiyenin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı akdesi o esma ile tanımaktır. Üçüncüsü, şu teşrigâh-ı dünyada, mahlukat nazarında, Esma-i İlahiyenin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir. Dördüncüsü, lisan-ı hal ve kalinle Halık'ının dergâh-ı rububiyetine, ubudiyetini ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker, padişahından aldığı türlü türlü nişanları, resmi vakitlerde takıp, padişahın nazarında görünmekle, onun iltifatat-ı asarını gösterdiği gibi, sen dahi Esma-i İlahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassaatıyla bilerek süslenip, o şahid-i ezeliğinin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir. Altıncısı, zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen halıklarına tahiyyatları ve rumuzat-ı hayatiye denilen sanilerine tesbihatları ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen vahibül hayata arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkür ile görüp şehadetle göstermektir. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahid-i kıyasi ittihaz ile Hâlık-ı Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını ve şuûn-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Mesela sen, cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından, şu kasr-ı âlemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde, şu âlemin ustasını o nispette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Sekizincisi, şu âlemdeki mevcudatın her biri, kendine mahsus bir dil ile Halık'ının vahdaniyetine ve Sani'nin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, acz-u zaafın, fakr-ı ihtiyacın ölçüsüyle, kudret-i ilahiye ve gınay-ı Rabbaniye'nin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın envaı miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır, onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve gınay-ı ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki, o mahiyetinin icmali şudur. Esma-i İlahiye'ye ait garaibin fihristesi, hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası, hem kainattaki alemlerin bir mizanı, hem bu alem-i kebirin bir listesi, hem şu kainatın bir haritası, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalatının bir ahsen-i takvimidir. İşte mahiyeti hayatın bunlar gibi emirlerdir. Şimdi senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki, hayatın bir kelime-i mektubedir. Kalem-i kudretle yazılmış, hikmet nüma bir sözdür. Görünüp ve işitilip Esma-i Hüsna'ya delalet eder. İşte hayatının sureti bu gibi emirlerdir. Şimdi hayatının sırrı hakikati şudur ki, tecelli ehadiyete, cilve-i samediyete ayneliktir. Yani bütün aleme tecelli eden esmanın noktay-ı mihrakiyesi hükmünde bir camiiyetle zat-ı ehad-i samede ayneliktir. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise, senin hayatının aynesinde temessül eden şems-i ezeliğinin envarını hissedip sevmektir. Zişur olarak ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki, seni âlâ-i illiyine çıkaran bir hadis-i kutsinin meali şerifi olan,
men ne koncem der semavatu zemin, ez acep koncem bi kalbi müminin denilmiştir. İşte ey nefsim, hayatının böyle ulvi gayata müteveccih olduğu ve şöyle kıymetli hazineleri cami olduğu halde, hiç akıl ve insafa layık mıdır ki, hiç ender hiç olan muvakkat huzuzat-ı nefsaniyeye, geçici lezaiz-i dünyeviyeye sarf edip zayi edersin. Eğer zayi etmemek istersen, geçen temsil ve hakikata remzeden وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا suresindeki kasem ve cevabı kasemi düşünüp amel et. Allahümme salli ve sellim ala şemsi semâir risaleti ve kameri burcin nübüvveti ve ala âlihi ve ashabihi nücumul hidayeti varhamna varhamil mu'minine vel mu'minat. Amin, amin, amin.